Şimdi şöyle bir gidelim akbaşların yanına. Oğlum bana gelmeyeceksin. Akbaşların yanına gireceğiz bakalım. Hayır. Kedi var şurada. Ne kokusu aldın oradan be? Gel. Oo. Arkadaşlar merhaba. Bugün akbaş üreticisi Demircam abinin yanına ziyarete geldik. Gelirken yanımıza Deli'yi de getirdik. Deli de yanımızda. Burada sol tarafta görüyorsunuz Demircam abinin akbaşları var. Akbaşları görüyorsunuz arkadaşlar. Deli de şu anda çok yabancılık çekmedi. Ben şu araya bir gireyim bakayım. Şöyle oradan bir çekeyim. Siz devam edin, geleyim ben. Ne oldu? Vallahi burada süper harika akbaşlar var. Vay vay vay, delikanlıya bak. Delikanlı. Vay. Geliyor oğlum. Gel oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, merhabalar. Nasılsın Abdullah? İyiyim abi, sen nasılsın? Sağ olsun, ayağınıza sağlık. Arkadaşlar merhaba. Bugün Engin abiyle beraber Demircam abinin yanına ziyarete geldik. Kocaeli'ne. Yanımızda Deli'yi de getirdik. Bugün akbaşlar, Demircam abi akbaş üreticisi. Gerçekten çok güzel akbaşları var. Hatta ben yani bu zamana kadar böyle akbaş ilk defa gördüm. Bizim gördüklerimiz akbaş değilmiş, öyle söyleyeyim. Gerçekten hayran oldum köpeklere. Hatta Demircam abiye de söyledim, bir tanenin sözünü verdim. Demircam abi de bize sağ olsun. Kardeşler. En güzel. Çok hoşuma gitti. Hoş geldiniz bu arada. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Sağ ol. Eyvallah. Bizi böyle kabul ettin, misafir ettin. Estağfurullah, baş tacısınız. Daha önce geçen sene Bruno bizi ziyaret ettiğinde gelmiştik. Aynen Senden öyle. de ilk öyle tanışmıştık. Sonra o tanışma devam O tanışma, ediyor. o tanışma. Engin abi. Evet. Ondan sonra kardeşlik oldu. Eyvallah. Dostluk oldu. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol kardeş. Çok teşekkür Sağ ol. ederiz. Sana misafir olarak da bir tane Old Blood Presa Canario getirdik. Deliği. Hoş geldi, o da hoş Siyah, geldi. beyaz. Sevdim. Evet, senin Seviştik biraz. Presa dünyasının pek alışık olmadığı renklerde ama. Gerçek pervede Presa, ben öyle diyorum. Şimdi kaç seneden beri akbaş üretiyorsun sen? 14 sene oldu herhalde Engin abi. Ondan önce kangallar vardı. Başka ırklar zaten biliyorsun vardı. Dönem dönem yine aralarda oldu gitti ama toplam 14 sene oldu. 14 sene oldu. Başka ırklar da var. İşte stafflar var. Staff'ım var. Başka da bir şeyim yok şu anda. Geçmişte Kangal vardı. Kangal vardı. Alman çoban köpeklerim vardı. Rottweiler'ım da vardı. Bulldog vardı. Bir sürü ırk vardı. Geldik ama akbaşlar sabit kadem. Onlar sürekli demirbaş. Akbaş sevdan baştan beri hep baki diyorsun Baki. yani. Onların yeri ayrı bende tabii ki. Bir ara sen Presa'da
Besledim, yetiştirdin. evet. Değil Presa mi? Kanaryo'da yetiştirdim aynen abi. Hatta bildiğim 12-13 tane köpeğim vardı. 12-13 Presa var Kanaryo. mıydı? Vardı. Hatta bildiğim bu bizim CZ Balkan Şampiyonası'nda dereceler almadan evvel Türkiye'de yetiştirilmiş en yurt dışında kariyerli dişi köpeği yetiştiren kişisin Evet, sen. Alice değil mi? Alice, eşimin adına kayıtlı zaten Alice'de. Hı hı. Sağ olsun Galip arkadaşımız da, o da gitti, uğraş, emek verdi. Evet, bayağı bir dereceler yaptırdık. O kadar kısa aslında Piras'a geçmişin akbaşlara Tabii, göre tabii, falan tabii. ama Yok, orada iki sene gibi. 2 sene gibi mi? Abi, aynen. Orada bile şey yapmışsın yani iyi bir başarıya Eyvallah. imza atmışsın. Şansımız vardı. Şansın değil bence bu kadar senenin birikimi. Eyvallah. Birikim de var, doğru eşleşmeler. Birazcık hafiften tabii ki şansı da var bu işin. Hani ne kadar iyi köpekleri birbirine eşleşirsen ille de mükemmel yavrular çıkacak diye bir şey yok. Ama tabii biraz gönül işi de olduğu için Allah da bizim yüzümüze mi güldü diyelim de şansımız da oldu diyelim. Tabii bazı şeyler teknik eşleşmeler, onun kafası, bunun işe bakalım, daha önce üretmediğimiz köpeklerdi. Ama güzel sonuçlar aldık çok şükür. Almışsın. Aynen. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim Engin abi. Şimdi ben şöyle bir şeyim vardı benim eskiden beri. Bir gün emekli olursam doğaya giderim, yaşarım. Kendime de 2-3 tane akbaş alırım. Tamam mı? Tamam mı? Abi. Akbaş Eyvah. sevdam benim böyle bir sevdaydı. Fakat sonra malum olaylar oldu. Biz Pirasa oldu. Akbaş Eyvallah. olmadı. Onlar Doğaya da da- gidemedik. Tamam mı? Şimdi Pirasa yetiştirmeye çalışıyoruz işte. Yok. Elimizden geldiği Güzel kadarıyla. köpeklerim var, gördüm abi. Ee, Maşallah. Abi ben gözden böyle küçüklükten falan akbaşa kangala aşinayım. Ama ırkın tanımını yap desen yapamam. Irkı bilmem. Biliyorum nerede olduğunu, nasıl olduğunu, işte Orta Asya'dan gelmiş Eskişehir bölgesinde olduğunu falan filan. Popülasyon, büyük popülasyon orası. Akbaşların ama Civarı. işte benim çocukluğumun geçtiği yerlerde böyle bahçe içinde zenginlerin falan villaları vardı. Biz işte 2 katlı yine bahçe içinde bir yerde kiracıydık alt katında. Orada etrafımda akbaşlar, kangallar olurdu benim bahçelerde falan filan. Oradan aşinalığım var benim. Eyvallah. Akbaşlara falan. Biz Bruno'yla gelirken de zaten buraya, o zaman da sana söylemiştim. Ben geldiğimde buraya köpekleri gördüğümde çok şaşırmıştım. Çünkü uzun yıllardan beri bu kadar güzel akbaşlar Sağ olun, ben görmemiştim. olun. Hele Teşekkürler. ki krala hayran kalmıştım. Evet. Şimdi onun oğlunu da gördüm. Evet. Tamam mı? O da çok güzel. Oğlu, kızları, Mükemmel. aynen. Güzel bir köpek. Gerçek tam akbaş anlatılacak dese evet, kral anlatılması lazım. Eskişehir'den bir arkadaşımız onu da üretti. Biz de devam ettiriyoruz. Hatta yakın zamanda yine dernek üyelerimizden bir arkadaşa geçecek köpek. Transferini bekliyoruz. Yani o üretilmesi gereken nadir güzel köpeklerden bir tanesi. Yani ırkının en iyilerinden birisi diyebilirim bugüne kadar gördüm. 14-15 senelik tecrübeme dayanarak. Sen bize şimdi, ben 3-5 biraz biliyorum. Bilenler var, bilmeyenler var. Abi bize akbaşın böyle tarihini, olayını, işte olması gereken tipini falan böyle kısaca bir özetler misin? Ve köpeğin mizacı, ben daha çok mizaç tarafında hep bakarım abi, ya. Sen Presa Kanaryo'da da hep mizaç tarafındasın, doğru. Orta Asya'dan göçtüğü söyleniliyor. Ama bize o kadar eskiler hani tam net %100 bilimsel olarak da net bir şey konulmamış. Ama bazı araştırma ve Amerikalıların da yaptığı araştırmalar var. Yani tabii ki Orta Asya'dan gelme bir köpek. Ama biz son yüzyıllarda artık Eskişehir'de oturduğunu biliyoruz sadece Engin abi. Eskişehir ve civarında, sınırındaki civar köylerinde, atıyorum Afyon tarafının bazı köylerinde, işte Polatlı tarafının, Ankara'sı tarafının, ama bizim sonradan artık, yani ben kendim 15 senedir 16 senedir meraklı olduğum için bildiğim Eskişehir merkez. Türkiye'nin de her yerinde var akbaş çoban köpeği ama Hı. popülasyon Eskişehir'de. Ya İstanbul'da falan villalar tercih ediyor koruma için. Evet, Çünkü korumaları, evet. akbaşın alan koruması çok iyi. Aynen. Zaten biz buraya girdiğimizde de ortalığı yıktılar. Aynen, Onu aynen. zaten göstereceğim Yabancılara tam videoda. karakteristik özelliği. Bütün Evet. internetlerde de yazar, geçmişte de. Evet, karakteristik özellik bunlar Engin abi. Sen aynı zamanda Akbaş Dernek başkanısın. Evet, 8 yıldır.
bayağı uzun bir zamandır. Ve benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin bazı bölgelerini gidip gezip köyleri akbaşları Aynen. da kayıt altına aldın. Yani bu Aynen. işe bayağı emek veren insanlardan Evet, bir tanesisin. 2018-2019'da evet bayağı bir kayıt altına aldık. Yani köy köy gezip böyle akbaşları bulup kayıt altına Aynen. almak böyle Kapı bayağı gezdik, bayağı emek yani. Aynen. Bayağı emek, gerçekten gönül vermişim bir şey. Günlerimiz, haftalarımız geçti yani oralarda. Ben Kocaeli'ndeyim. Kocaeli'nden çık, oraya git gel. Bayağı bir emek verdik, doğru. Hı hı. Yarışmalar bir taraftan tabii, o ırk standartı yarışmaları. Ama artık yani bilemiyorum. Şimdi üretim zamanı. Gerçek köpekleri yıllardır ıslah ede belli bir noktaya getirdik çok şükür. Bakalım bundan sonra daha hızlı ilerleyecektir abi. Yani Fenotipi, gene- topladığın, pardon sözünü kestim. Topladığın soylar ve kanlarla bu işin gerçeğini üretmek ve belli bir kendine ait hat üretmek falan Evet. 14-15 sene alıyor değil mi? Evet yani çünkü çok iyi köpeklerimiz de yoktu. Hani Türkiye'de de nadir yerlerde köpekler vardı. Yani o dönemden birçok köpeği de mesela benim elime 150 tane akbaş gelmiştir. Çoğunu hediye etmişimdir. Topladım köpekleri çünkü kusurlarını görmüşümdür. Ama kafa tipiyle, ama anatomisiyle, ama karakteriyle. Tabii elemek lazım ve uzun bir süreç. Uzun bir yolculuk değil mi? Daha yeni başlıyor yolculuk yani, Evet. öyle size söyleyeyim. Yani 15 yılda ben tepedeyim diye bir şey yok. Bazı arkadaşlar konuşuyorlar ama en iyileri bizde falan, öyle değil. Yani yetiştiricilik başka bir şey. Ya bu köpek işine ben zaten bu presalardan dolayı bulaştığımdan Maalesef beri çok pis bir camiası vardır. evet, presanın. çok kötü. Presa değil sadece, köpek Değil, değil. Ama camiası galiba genelde. presa biraz daha Presa çok tuhaf. rezalet. Yani 2 sene 3 sene geçmişi olan adamlar kendilerini Evet. bu ırkın alimi zannediyorlar. Evet, maalesef. Evet, böyle saçma sapan şeyler oluyor. Bak sen ne kadar bir... Eskisi yenisi fark etmiyor aslında. Yani biraz onlar ırklar, bizim akbaş da öyledir mesela. Daha 1-2 sene olmuş insanlar başlıyor. Tamam, bir meraktır tabii ki. Tabii ki severek yapılır ama hani bir anda ben oldum budalası gibi yani yakışmıyor. Yok zaten Yani bu... o biraz kültürle de alakası var. Cehaletle de alakası var diyelim. Maalesef bizim ülkemizdeki köpekçilik anlayışı böyle. Çok düzgünleri yok mu? Tabii ki var. Nadir de olsa var. Ben köpek camiasının çok dışındayım. Biliyorsun sen beni. Evet. Tanıdığım birkaç kişi Çok var. şükür ondan zaten Hı, sizin, ve dışında da seninle durmaya anlaşıyoruz çalışıyorum. abi. Aynen. Dışında durmaya çalışıyorum. O muhabbetlere hiç girmek istemiyorum. Aynen. Çünkü o zaman iş yapmayıp laf yapmakla Aynen. hayatın geçer. Daha Tamam kolay mı? geliyor çünkü Tamam insanlara. mı? Hani bir şey ortaya koymak yerine veya emek verip de yıllarını oraya yapmak yerine lafla, sözle, ben bilirim, ben yaparım da, ama bizim ülkenin de insanların böyle demek ki bu konuda. Abi Diyelim. Onun Presa'da... için de bir yere ilerlemiyor, gitmiyor yani. Köpekçilik de bir yere gitmiyor Türkiye'de. Yani Maalesef. bir sürü federasyon var. Tamam, biz KıF'a bağlıyız, EFSA'ya bağlıyız ama hani bir sürü federasyon var. Ben çok bir şey göremiyorum yani Türkiye köpekçiliği adına. Ya biz geri geri gidiyoruz. Hani bir dönemler bir şeyler oluyor, ondan sonra tekrardan geri geri adımlar atılmaya başlıyor. Çok yazık, üzücü bir şey. Maalesef. Maalesef. Yani bu örneğin akbaş, kangal, yani ben bunların ne kadar bozulmuş olduğunu görünce şok oluyorum. Çünkü benim çocukluğumdaki akbaşlar gibi akbaş yok. Benim çocukluğumdaki Evet. kangal gibi kangal yok. Ha, buraya geldim gördüm çocukluğumdaki gibi akbaşları. Eyvallah. Şimdi kralın oğlunu mu göstereceğim bize? Kralı mı? Kralın oğlunu göstereceğim. Hangi abi? Bu mu kralın oğlu? Evet. Bu bayağı yüksek. Dişi. Ama yok yani. Ama inanın onları da çıkartana kadar, bulana kadar çok emek harcandı Engin abi. Yani daha önceden daha mütevazıydım ama hani ortada, çünkü daha da yeni başlıyoruz diyorum. Hatta sizinle özel konuştuğumuz dönemde de daha yeni başlanıyor. Çünkü bunlar aslında çok daha ileri. Çünkü devamlı ileriye gidilmesi lazım. Evet. Tabii ki şansın da bir etkisi vardır. Biraz bilimsel tarafı da vardır. Eşleşmenin soyları bilmeyle de alakası vardır. Geçmişinde bilmen gerekiyor ki ona göre yavru verimi olsun, çıksın. Özellikle karakter olarak. Çünkü karaktersiz bir
köpeği üretmenin de bir anlamı yok. Ya işte ben o Amacına kafadayım. hizmet etmesi lazım. Ben o kafadayım ama insanların bazıları Piresa'da örneğin Ya Piresa bütün köpeklerdeki bu böyle. Yani olabilir. çalışmayan Ben köpekle bizim işimiz ne sadece olabilir ki? Piresa'yı bildiğim için söylüyorum Piresa'yı. Anatomiyle ilgileniyorlar. Mizaçla ilgilenmiyorlar. Ama Hatta bunların hepsi bir bütün Engin abi. tabii ki mizaçlı köpekte anatominin de doğru olması lazım. Evet. Ama ben bilmiyorum, senden gelip akbaş almak isteyen ya da işte bana şimdiye kadar gelmedi hiç öyle bir şey. Ne bileyim ben kifin akbaş standartlarına göre işte boyu şu kadar, eni bu kadar, bilmem neyi bu kadar. Bunu soran bir adam oldu mu sana? Yok. Yok. Ne dedi yavru için? Bunun babası, annesi Aynen. çalışıyor mu? Aynen. Sürüye gidiyor Aynen, mu? karakteri sorarlar genelde. Karakteri sorarlar. Tabii ki düzgün köpek olacak, anatomisiyle de düzgün olacak ama yani insanların istedikleri belirli, güzel, karakterli bir köpek edinmek. Akbaş özelliğini taşıyan veya herhangi bir ırk içinde bu Tabii, böyle. Piresa da örneğin Tabii. akbaş hem alan koruması yapıyor hem sürü koruması yapıyor. İşte hem kurda karşı gidebiliyor bildiğim kadarıyla. Piresa da alan ve kişi koruması yapan bir köpek. Aynen. Şimdi zaten insanlar akbaşa, Piresa'ya ya da başka bir ırka karar verdiklerinde neye ihtiyaçları var? Alan koruması, benim işte bahçemi koruyacak ya da efendime Ya söyleyeyim hırsıza kapıyı açmayacak veya yabancıya kapıyı açmayacak. evet, benim sürümü gücü, ona bakarak bir Tabii ırk ki. araştırıyorlar. O ırkın içinden seçim yapıyorlar. Aynen. Kimse abi köpeğin boyuna bilmem neyine bakarak yapmıyor bunu. Tabii ki. Benim gördüğüm bu. Yani ben o yüzden mizacı birinci plana koyuyorum. O benim de artık değişmez olayımdır yani Engin abi. Yani tamam, tip tabii ki önemli. Tabii ki anatomi. Ben anatomi takıntılı bir adamım. Kafa takıntılı bir adamım. Mesela bir köpeğin tip olarak kafası da önemli. Ama yani karakter olmadıktan sonra hepsi boş ve senin oraya geldiğimde geçen gün kahve içmeye uğradığımda İstanbul dönüşü yani ben senin köpeklerin anatomi çünkü takıntım var benim. Sen Hatta evet sana çok da söyledim. takıntılısın. Evet. Ya abi öyle ilerlenmesi lazım. Yani atıyorum Evsey'in köpekleri yürüyor da bu köpekler yürümüyor mu? Benim elimde 12-13 tane Prese Kanaryo yetiştirdim. Yani bunlar kadar iyi anatomisi yoktu. Onu da sana söyleyeyim Engin abi. Sen benim oraya geldin. 3 köpek gördün galiba. Evet. Sub-Zero'yu gördün. Guanche'yi gördün. Bir de Balaban'ı Balaban'ı gördün. gördüm. Hatta sen geldiğinde Guanche bahçede salıktı. Aynen. Seni o karşılamıştı. Kapıdan inerilmez, hatta endişe ettim yani. Nasıl yani olacak diye. Ondan sonra hatta ondan önce de fotoğrafını ve videosunu görmüştüm. Evet. Bana demiştin hatta, bu köpek yaşlanmış sanki böyle halsiz düşmüş Aynen, falan filan aynen. diye. Gördük ama öyle Geldiğinde olmadığını. Ama köpek onu taşıyor abi. Yani o köpek ne kadar yaşlanırsa yaşlansın. Benim de elimden çok yaşlı akbaşlar geldi geçti. Çünkü eski soyları severim. Kendini korumuş soyları. Ama yani ölüm döşeğine girdiği zaman bile hayvan hala o içgüdüyle devam ediyor. Evet. İşte yaşlanma diye bir şey yok. Hatta fotoğraflardan, videolardan çok daha iyi kaliteli bir köpek gördüm ben o karşımda. Tabii canlı Tabii ki görmek yaşı bambaşka. var. Ama Tabii ki yaşı 9 yaşlarına da dedim ortalama ömür. Bir de şimdi buna geçmişinde nasıl bakıldı bu köpeğe? Bizler gibi mi bakıldı? Başka türlü mü bakıldı? Nasıl bakıldı Onun da bilmiyoruz. geçmişi kötü biliyorum. Yani, ama tamam, 9 yaş geçmiş. ortalama ömür diye düşünürsen 9 yaşındaki bir köpeğe göre harika bir Yani durumda o. 10-12 de olabilir. Yani evet. Hayır, maksimum yaşayana demiyorum. Ortalama ömür. Tabii doğru. 9-10 yıldır. Doğru söylüyorsun. Ve hala diri köpek. Çok Engin abi. diri, hala. Ona hayret ettim yani. Diri. Ona hayret İşte ettim ben yani. benim sevdiğim o. Köpekte anatomi düşebilir, bozulabilir, sakatlanabilir, bir şey Tabii, olabilir tabii, köpek. tabii. Tamam Dış mı? etkenler her şey olabilir. Ama Doğru. mizaç sağlam. O mizaç Evet. hep kalacak, ölene kadar kalacak. Sokmadı ya beni abi içeriye. İşte Sokmaz yani. da. 9 yaşında bana ne deyip dönüp gidebilirdi de yani. Yok. Kim geldiyse geldi de diyebilirdi. Ya içeri- ama ben içeri- çok prese bilirim ki buyur ederler yani içeriye. İçeriye Yabancı girsen de dışarı çıkamaz. Ben için girmemeyi tercih etmiştim. Arabanın yanında kalmayı tercih etmiştim. Sert bir köpek yabancıya karşı. Gerçek Piresa mizacı olan bir köpek. O Balaban da yani genç olmasına rağmen tamam o canlılığı görüyorsun, onda o şey var, hareketlilik, o da sert. Hani birisi Zapsiro, Balaban'ın babası mesela daha ortalarda, o da sert. Ve sert derken de hareketlilerdi bir de köpek. Yani sertlik de değil. O, tabii ki korumasını yapacak, görevini yapacak kendi alanında orada burada. O ayrı bir konu. Köpekler benim gördüğüm muazzam anatomiler ve çok iyi
karakter var köpeklerinde Engin abi. Ve çok bırakma. Dogo Kanaryolara göre yani Nereden FCI'nin yakalayacağı belli bizim olmaz. showline dediğimiz köpeklere göre bir de bayağı hızlılar. Evet. Onu da fark ettin sen Evet, orada evet, söyledin. evet. Örneğin hatta dedim bu balaban falan yay gibi. Aynen. Aynen. Yay gibi çünkü bir presanın olması gereken o zaten. Yani Dogo Kanarya ayrımı yaptılar, onu yaptı, onu bilemiyorum. O kadar şey değilim işin uzmanı ama bildiğim yani benim görmek istediğim hani bir köpek dediğin zaman abi bu olması lazım. Çünkü sağlıklı köpek onları yapabilir. Hani melezlenmiş gibi geliyor bana. Hani daha çok mastif sokulmuş gibi geliyor o prese kanaryoların içine. Yani Dogo kanaryoları, evet, yani değil mi? o şovlarda FCI'nin. gördüklerimiz ağır köpekler. Evet onlar da güzel. Onlar da yakışıklıları var. Tabii ki var. Ama yani benim istediğim olamaz. Çünkü ben amacına uygun köpek istiyorum. İşte ben de öyle istiyorum. Yani Yani şimdi ben orada biblo gibi köpek orada otursun işte olsun 80 kilo, 90 80 kilo. kilo 90 o değildir benim gözümde. Ha, bazı arkadaşlar diyebilir. Yani benim köpeğim de yay gibi o bir kere şeye aykırı. Fizik kurallarına da aykırı. Yani sen 80-90 kilo köpeğin olacak da uçacak köpek. Yani koşacak. O olmaz. Akbaşta da olmaz zaten. şimdi Akbaş konuşurken Presa'ya geçtik. Presa'dan devam edelim sonra yine Akbaş'a dönelim. Çünkü Akbaş'ta benim sana sormak istediğim birkaç şey daha vardı. Eyvallah. Peki 12-13 Presa aldın. Yani o Dogo Kanaryo, zamanki yani bizim adıyla şeyler Dogo Kanaryo. diye geçiyordu. İşte biz onlara show hattı diyoruz Presa'nın. Tamam mı? Perioda Presa diye geçen köpekler bunlar. Yo, onu ben eskiden beri biliyorum. Yani Biliyorsun, ben değil mi? beslemeden de 3 aşağı 5 yukarı Evet. takip ediyorum. Dogo Kanaryo işte FCI'nin kendisinin ismini değiştirerek, standartı değiştirerek çıkarttığı bir köpek. Evet. Şimdi de tekrar geri standarta, 89 standartına geri döndü. İşte o 80 kiloluk, 70 kiloluk Dogo Kanaryolar artık yeni standartta standart dışı. Çünkü maksimum kilo kaçtı? Ama 56 mı 57 miydi? Neydi öyle bir Doğrusu şey? o ama yani sağlıklı köpeğin de öyle olması lazım. Yani Lafınızı köpek iri olur ama pardon Abdullah'cığım iri olabilir ama işini yapar mı? Ya yapamaz çünkü sağlık problemi de çıkacaktır o hayvanda. Ama bazı arkadaşlar da işte üretici arkadaşlar da işte standart dışı ama ben böyle köpek seviyorum. Tabii O kişiye özel. Yani Yani o ilgilendirmez. Severse Tabii üretebilir. o üretebilir. O kimse karışamaz. O onun zevkidir ama doğru mu iş mi yanlış iş mi ona bakılması lazım. Yani seviyorsun tamam zaten köpekte insanların da aslında bakmayın ürettiği bir şey bugünlere yani Presa Kanaryo da dahil öyle. Hani tabii ki zaman içinde geliştirilmiştir, edilmiştir. İnsanın elindeydiği her şey biraz da zevkle. Zaten Dogo Kanaryolara baktığımız zaman belli. İnsan elindeydi. Çünkü oralarda bir mastif kanları ağır basıyor. Ama gerçek bence İspanya'nın öz köpeği olan bence öyle mastif kanların aşırı derecede ağır bastığı köpekler değil. İçinde mastif var ama aşırı mastif yok. Evet var tabii ki var. Sonuçta bunlar da bir havuzun içinde olan melezlenmiş de olabilir zaman içerisinde ama şu an bakıyorum aşırı derecede yanaklar sarkık, aşırı derecede salyalılar yani bir garip bilemiyorum. Dogo Kanaryoları diyorsun. Evet Dogo Kanaryaları diyorum. Sen peki bu 12-13 tane aldın zamanında Dogo Kanaryo, yetiştirdin. İşte bir tanesiyle başarılar elde ettin. Sonra peki niye vazgeçtin? Yani karakter işte diyoruz ya yine karakter. karakter. Yani karakter meselesi. Beklediğini, umduğunu bulamadın mı? Yok çok iyi köpeklerdi, akıllı köpeklerdi, çok sevgi dolu köpeklerdi ama benim aradığım o değildi. Ya ben çünkü biliyorsunuz doğada yaşıyorum 15 yıldır abi. Yani benim aradığım özellik o özellik değildi. Peki ne istiyordun? Ben kedi beslerim onun yerine diyorum yani. O Eşimle kadar de onu diyorsun. konuştuk. Ya ben Dogo Kanaryocu değilim, Presa Kanaryocu da değilim. Hani sizin sorunuza göre ben samimi olarak da söyleyeyim. Eşimle de konuştuk. Yani bize hizmet yok. Ben oturayım akbaşlarıma devam edeyim. Daha dört elle sarılarak diyeyim. Çünkü onlar beni daha çok kesiyor. Peki Dogo Kanaryo. beğenmediğin neydi Dogo Yani- Kanaryo'da? Yani şov hattı Presa'da. Yani senin beklediğin neydi, neyi sana veremedi? Yani korumasını beklerim bir kere alanını. Korumuyor muydu bir akbaş Korumuyordu. kadar? Korumuyordu. Yani Kedi beslerim daha iyi değil. diyor. Kedi beslerim. Yani biraz aynı Tamam şey. onu benim için. biliyorum da ben yine net anlamak için sordum. Yani abi bir köpeğin bir kere içinde olması lazım. İlle de eğitimlerle, kolluklarla falan öyle bir şeyimiz. Ya ben öyle inanmıyorum. Bilgim de yok benim köpek eğitiminden. Yani kolluk ısıttıralım, şunu yapalım, bunu yapalım ama ya bir köpeğin içinde varsa zaten bunu yapacak. Zoraki yapan arkadaşları da görüyorum işte birçok ırkta. Yani
içinde olmadan o biraz zor çıkar gibi. geliyor. Oyun oynarmış gibi Evet. yapıyor değil mi? Evet ama Oyun ben oynarmış gibi gördüm bazı köpeklerin de, etrafta da gördüm. Hayatında bir şey olmamış ama hayvan hep tetikte. O biraz akılla da alakası var demek ki, köpeğin zeka seviyesiyle de var. İle şartlanma yoluyla da değil. Abi sen benden daha iyi bilirsin. Benden çok uzun sene geçmişim var. Bir sokak köpeğini de alıp küçükken eğitirsen Aynen. onu da kolluğa saldırtabilirsin. Aynen. Örneğin biz en son Örnekleri de var. biz en hayatımda. son bir video çekmiştik. Kafeste mizaçları görelim bizim kendi yetiştirdiğimiz yavruların diye. Örneğin o köpeklerin hiçbir tanesi kolluğa İşte bir tek balaban bir kere ısırmıştı bundan- eskiden. Evet. Diğerlerinin hiçbiri kolluk ısırmamıştı. Evet, Hiçbiri bundan orada bulunmadı. bahsediyorum. Hiçbiri kafesin içine Atak bile girmedi. yapmıyor. Bırakın kollu ısırmayı. Atak bile yapmıyorsa bu hayvan, ya niye besleyeceğim derim tabii. Çünkü ben doğada o amaçla niyetim var. Yoksa o dönemde ben dernek başkanı olmuştum bu arada. Ben çünkü yarışmalara gitmeyeceğim dedim. İnsanların önünü açayım istedim. Çünkü dernek başkanı da sürekli yarışmalarda gitmesine gerek yok. Ben yine burada üretimlerim devam ediyordu. Akbaş'la ilgili daha iyisini yapmaya, ama biraz kafamı dağıtmak için ben Prese Canario, Dogo Canario besledim o dönemde. Hani dernek başkanı olduğum yıl besledim. Çoğu insan onu tepki bile gösterir. Hani sen dernek başkanısın, ne işin var Dogo Canario? Hayır, ben o içlerinden hepsini besleyeceğim diye bir şeydi. Ben o içlerinden 2 tane, çünkü biliyorsun abi bende biraz acelecilik de var. Biraz takıntılık da var. Yani oradan ikisini ben seçeyim istedim kendime. Geri kalanlarını ben sahiplendireceğim zaten demiştim. Baktım o 2 tane de çıkmayınca hepsini birden sahiplendirdim bu sefer. Tamamıyla da piyasaya Yani yok, uzaklaştın. ben gitti. bir daha bunları görene kadar benim niyetim yoktu yani. Benim akbaşlarım zaten bütün görevlerini yapıyor. Sonra biz tanıştık. Sen Tabi. gördün. Farklı geldi biraz. Tabi köpek. Bir gün İstanbul'dan dönerken uğradın. Aynen. İşte orada yavru varmış elinde. Hayırlısıyla ya gelecek bana beyaz siyah. Öyle, özellikle ben siyah beyaz istiyorum. Hani bazı arkadaşlar yok öyle olmaz böyle olmaz. Evet, bazıları siyah da olmaz, beyaz da olmaz diye böyle abuk Ama sabuk siyah şeyler da olmaz dediler. FCI çıkarttı. Sonra hepsi siyah aramak için ellerinden geleni yapan arkadaşları da. Çünkü ben o piyasaya da hakimim. Yani camiasına da hakimim. Beyaz da Presa'nın bir gerçekliği. Tarihi bir Ya, sürü var. fotoğraf Bunu var. yıllardır Sen de var. biliyorsun zaten. Yıllardır var Evet, bu. Sen yıllar- buna yok dediğin an sen yoksun zaten Evet. demektir. Bunu standart FCI beyazı kısıtlamış, %20'lere 30'lara indirmiş ama Olabilir. Yani orada bu bir şey FCI demiyorum ama olmadığı anlamına gelmiyor Evet. bu. Temeli bu. Evet. Hatta Yani şimdi Osman Şentürk diye bir arkadaşımız var. Onun kral mesela, ondan yani başkasından aldık biz gerçi ama şimdi ben bu köpeğe nasıl akbaş demem Engin abi? Yani bu akbaş özü, ne diyeceğiz biz? Gözler daha önde olacak, çekik olmayacak mı diyeceğiz yani, ne bileyim, ya da öyle böyle mi, post yapısı öyle böyle. Hayır, özü bu çünkü. Ben İşte yıllarca oluyor. bir şeyleri ürettim dişilerde. Bu tuzu biberi oldu. Buna ihtiyaç vardı. Çünkü ben hep dişilerime güvenmişimdir. Erkek benim için aşırı derecede önemli. Tabii ki önemli. Ama kral, yani şimdi bu özü. ama kral başka bir köpek, Bu çok özü. güzel. Oğlu da öyle. Adam üretmiş orada. Yani bu özü çünkü. Şimdi bunları da özü değil mi yani benim gördüklerim? Bence özü onlar. Bunlar değil bence. Evet, ben böyle diyorum. evet öyle, çünkü şimdi Kanarya Adaları'nda Dogo Canario. çok eski, işte tarihi beri devam eden, örneğin diyelim ki meşhur İrema Kurto çiftliği, herkes bilir. Tabii tabii. Tamam mı? Adam hep başladığından beri siyah üretiyor. Evet. Siyah beyaz üretiyor. Standart kabul etmiyor siyah FCI. O adam bilmiyor mu? Bu ırkı tekrardan kuran adamlardan biri Evet. siyah üretiyor hep. Siyah beyaz da Yani Engin üretiyor. abi, biraz şeye bakmak lazım. Tabii ki bunun yeri İspanya. Bizim akbaşlar Amerikalılar diyebiliyor mu? Yok o bu şu diyemez çünkü yeri Türkiye. Şimdi sen oradaki arkadaşlarla da görüşmüyorsan, sen yani burada sadece bir iki yarışmaya gidiyorsun, hangi federasyon olursa olsun hiç fark etmez. Onların yani sen bunun kökünü araştırmıyorsan sen zaten o köpeği hakim değilsin zaten otomatik olarak. Tabii. Yani araştırmıyorsun kökünü, temelini. Şimdi örneğin Guanche'yi gördün. Guanche dünyada nasıl değil, nasıl yaşayan değil? en Tamam, önemli nasıl değil? köpeklerden bir tanesi. Tamam mı? İnşallah Allah uzun ömür verir. Bizle beraber olur yine. İnşallah. Şimdi onun yetiştiren adam 25 yıl ya da fazlası, tamam mı? Prese Canario üreten bir adam ve dünyada en üst noktada olan adamlar. Şu anki de ana damızlığı beyaz. Evet. Ana damızlığı beyaz adamın. Evet. Evet. Nasıl oluyor? Beyaz yoksa bu adam salak mı yani? Ben beyaz isterim. Tamam mı? Sen Engin abiciğim, beyazı ben zaten beyaz çok isterim. seviyorsun. Bitti. Orada siyahlar da var. Ben beyaz isterim. Sen abi. beyaz yavruyu gördüğün zaman Can tamam abi bu Tamam. dedi. Bu benim istediğim. Erkek de istemem. Dişilerin Çok huyunu güzel bir severim. yavru seçti ama ya. Çok Evet. güzel. Ya o Çok benim güzel. şansım vardır dediğim işte o aslında.
Yani ben o yavru içime sindiyse zaten öyle yol yürünüyor. Bakmayın yetiştiricilikte de bu böyle Engin abi. Yani içine bir şeyler sinecek. Onu sen önce hazmetmen lazım bilmem ne. Biraz göz olması lazım, biraz hissiyat olması lazım. O yavru göreceğiz, zaman gösterecek o yavrunun ne olacağını. İnşallah bizim de Evet, ben yüzümüzü kara eminim. çıkarmaz. Ben inanmıyorum Bu çıkartacağına. batının ilk yaptığımızda bu ikinci tekrar batının ilk batından yavrular Ha, bir de zaten. onlar var bakın. Balaban'ın ilk batın Tabii, yavrusu. Balaban öbürkü neydi? Bige var. Ha. Bige var. Senin çok beğendiğin Beretta var. Beretta. Senin seçtiğin de Beretta renklerinde Çok zaten. şükür. Tamam mı? Aman o olsun. Çünkü ben onda yani çok ekstrem bir şey olması lazım olumsuz olması için. Ben o köpeği çünkü bir de niye garanti Engin abi? Daha önceki yavrular da her an aynı batından mı çıkarlar? Hayır. Tabii ki değişiklik de gösterebilir ama ben inanmıyorum göstereceğine. Hani büyüklenmek, kibirlenmek veya ben bilmişlik değil bu. Hissiyatıma ben her zaman güvendim ve yavruyu da görüyorum. Geçmiş anayı babayı da görüyorum. Bir önceki batını da görüyorum. Tamam diyorum. Bundan kolay kolay bir şey çıkmaz. Çıkarsa da şansımıza deriz ama ben öyle bir ihtimal vermiyorum. İnşallah. Ben de vermiyorum ama her şey yine Allah'ın işi, Evet. bilemiyorum yani. Sana bir şey soracağım. Bizim Türkiye'de, tamam mı? Hemen hemen herkes yavru almaya karar verdiğinde öncelikle şey istiyor. Erkek yavru. Yo ben Tamam mı? Şimdi asla. onu öğrenmek istiyorum. Şimdi Ben benim burada da kendi düşüncelerim de var. kralmış, bilmem benim umurumda olmaz yani erkek köpek. Tabii ki seviyorum. Tabii ki önemli ama ben her zaman ben bugün buralara geldiysem kendi dişilerimden dolayı geldim. Bakın Sultan niye Sultan benim için anneanneleri? Çünkü Sultan'ın karakterini biliyorum. Niye diyorum o benim kapımda ölecek? Heykelini dikeceğim kapımın girişine. Çünkü Sultan özel ve ben dişiciyim. Erkeğin görseli var, belki bir şey var. Ama yani beni ilgilendirmiyor çünkü dişi başka abi. Yani dişinin bağı da başka, bağ olayı da başka. Bu yetiştiricilik açısından baktığın zaman söylediğin doğru. Ama sen bu Ama ben yetiştiricilikten normal tek onu başına demiyorum. da alırım onu. Sen bu presayı tek başına alıp bakacaksın sonuçta. Evet, Tamam evet. mı? Niye dişi seçtin? Ya Yani karakter- senin kriterin ne? Dişiyi niye tercih Daha ediyorsun? sahiplerine bağlılar abi. Yani Ben de örneğin erkek- ben de kendime bir tane köpek alsam ben de dişi Yok, alırım. dişiciyim. İyi, tamam mı? Ben karakterini O ayrı. seviyorum hayvanların. Çünkü ona göre bağ kurulu. Şimdi benim Demir de mesela bana çok Deli. bağ var. Şimdi onun da hakkını yemeyeyim ama ne olursa olsun ben dişi. Bizim ana hattan, annenin hattından gidiyor yani. Ben hep anneye bakarım. Evet, bir de evde Her şeyde. çocuklu ailelerde falan dişi çok daha konforlu Evet. ve çok daha çocukları sahiplenen köpekler oluyor, Evet. dişiler. Erkekler hovarda oluyor biraz. Evet. Akbaş'ta bu daha fazla var. Alıp Evet. başını gitme olayı bizim Presa'da yok da. Aynen. Ki şeyde- Demir gitmiyor. Yani diğer artık çünkü o beni seçti. O belli yani. Babası gibi mi görüyor artık, anası gibi mi görüyor bilemiyorum. O sürekli benimle birlikte. Ona rağmen var o risk. Akbaş çünkü bu. Yani gidebilir, gelebilir. Zeki köpek, evet sert köpek gördük nasıl olduğunu. Alanı da muazzam koruyor. Yani muazzam bir karakterli. Harikalar. Evet. Ama ben ona rağmen yine dişi derim Engin abi. Bonita da dişi benim. Staffordshire Staff. Bull Terrier'im aynen. Deniyor. Bağımız onunla başka. Yani dişi köpek besleyen insan dişi köpeğin tadını alıyor ve vazgeçmiyor, değil mi? Bağ başka Engin Evet, abi. Bağ evet. başka. Onun sana bakışı başka. Hissetmesi seni başka. Senin onu hissetmen başka. Şimdi kralla haksızlık etmiyorum tabii ki. Kral da canımız ciğerimiz. Ama kralın her zaman bir fırlamalığı vardır yani. Erkek köpeklerin genelde var. Dün vazoları kırmadı mı, bilmem ne mi yapmadı bahçede. Dişi edepli, adaplı köpekler. İnanın Presa'da da aynı şekilde Engin abi. Türkiye'de Tabii öyle. genelde ama erkek. Ya o Genelde ben erkek evet istiyor ben de arkadaşlar eskiden ama. öyle dedim şimdi. Onu deneyimlediğim için yok diyorum. Ben dişin tadını aldığım için tamam ben de erkekçiydim. Çünkü bu kültürde büyüdük, bu toplumda büyüdük. Ben ne olursa olsun bir tane olsun tamam dişi olsun hiç önemli değil. Sen Üretim olmamasına rağmen. Üretim bir de yapmamama şeyi rağmen. soracağım sana. Sen bu kadar akbaşın var. İşte şey yapacağım dedin. Doğaya gideceğim eşimle beraber. Karavanla kamp yapacağım 2-3 gün falan feşmekan. Aynen. Yanına sana eşlik etmek için aslında o beyaz piresa yavrusunu istedim benden. Evet, evet. Niye akbaş tercih etmedin? Niye piresa Tüylü tercih ettin? köpekler, Ya da niye diğer ırklar değil de piresa tercih ettin? Yani şimdi seninkileri gördüm biliyorum ne olduğunu. Hani Sen daha gör- öncekileri de ben senden önce de biliyordum bunları abi. Yani Biliyorsun zaten yetiştirmişsin. Aynen. Yani
ama öbürleriyle değil veya ne bileyim mesela Doga Canario, Argentino Doga'yı da çok severdim ben. Hiç beslemedim ama. Ama arkadaşlarımın vardı, Almanya'dan gelmiş. Mesela onlar da karakterli köpekler ama yasaklı, sertler, denge problemleri var. Çünkü bazılarında var, bazılarında yok ama sonuçta yasaklı bir ırk. Niye besleyeyim yasaklı ırkı? Yani Akbaş'ı söyleyeyim, Akbaş'a eziyet ettirmek istemiyorum. Kapalı ortam, bu hayvan bunalır. Doğaya gittiğin zaman kılı var, tüyü var, arabanın içine koyduğun zaman alır başını gider. Ben biliyorum, bir kurda takılır. Yani bunlar insana daha fazla bağlı Evet, Engin abi. Yani bunlar birebir de ayrılmazlar fazla. o da bağlı ama o daha geniş alan istiyor Akbaş. Yani, Bunlar 30-40 metre ayrılıp Evet. tekrar geri geliyorlar evet, sana. aslında ben de vıcık vıcık olmayı seven bir adam değilim köpeklerim. Yani Akbaşlarımı tabii ki seviyorum. Tabii ki Yok, hepsi o sevdirir. sevmeme davası değil. Yani orada senin amacına uygun Presa'yı evet, gördüğün evet, için evet. Presa'yı tercih ettin değil mi? Onu Evet, hadi arabayla sormak istiyorum başladık gidiyoruz dedim. Bakalım yarım saat sonra mı gelecek benim Akbaşım? Gelmeyecek mi? Bir gidecek, dolaşacak mı? Dolaşmayacağım. Yani o riske de girmek istemiyorum. Tüy problemi var biliyorsun Engin abi. Yıllarca yarışmalara köpek taşıdık. Ağzımızdan, gözümüzden, burnumuzdan, kulağımızdan her yerden kıl çıkartıyorduk. Yani her ne kadar kapalı olsa da arabanın içinde taşıyorsun çünkü. Tutup da pet transferle de taşımıyorduk, etmiyorduk kendi arabamızda. Neyse yani doğru köpek bu. Kıl bakımından, karakter bakımından, tüy bakımından doğru köpek bu. O ihtiyaç için Evet. bu. Ama örneğin diyelim ki bir sürün varsa, sürüye bakacaksan Yok, o zaman bahçen Akbaş, varsa, alanın varsa o Akbaş. Akbaş çünkü ben evet. şimdi biraz evvel de gördüm. Örneğin Demir vardı Akbaş'ın oğlu. İşte dişiler vardı. Bize agresyon gösterirken Demir liderdi. Evet. O şey yapıyordu. Dişiler de onunla beraber hareket ediyordu. Sonra sen babası kralı içeriye aldığın anda Aynen. müthiş bir hiyerarşi var ve Geri çekildi hepsi baba başladı evet, bu müthiş sefer. böyle bir Kral organizasyon başladı. var. O agresyon Lider o gösteren çünkü şu anda. Demir geri adım attı, Evet. geri çekildi. Babası bu sefer agresyon göstermeye başladı. Çok ilginçti, çok hoşuma Aynen. gitti o. Şimdi bu Demir konuşurken de olmasaydı arkada da- o görüntüleri vereceğim. Eyvallah. Sonra sen tekrar kralı içeriye aldın. Demir Yine geriden devam geldi, etti. yine Aynen. tekrar başladı. Demir'i çıkarsam bu sefer de tank var benim öbür erkek. O başlayacaktı bu sefer. Yani Çünkü akıllılar. Çünkü onlar iki arada bir derede şimdi teller var arada. Aynı anda geldikleri zaman hırsları alamadıkları zaman birbirlerine dönecekler. Çünkü hırslı köpekler. Evet. Şimdi o bir tanesi geri duruyor. O bırakırsa o başlıyor. Görmedin mi abi kral gelince nasıl hepsi çil yavrusu gibi evet, dağıldı. müthiş organize hareket Evet. ediyorlar. Şimdi kralın oğlunu mu göstereceğim bize? Kralı mı? Kralın oğlunu göstereceğim. Sen gir abi. Bu mu kralın oğlu? Bu bayağı yüksek. Dişi. Çok güzeller değil mi? Bembeyaz. Ne oldu lan? Kaç bunun yüksekliği? 80 var mı? Maşallah var ya. Oo. Ben de işemeseydim şimdi üzerine
Yine işeyecek. Şerefsiz. Baba geldiği zaman nasıl çekiliyor? Hı. Tele vursanıza bir tane. Kral. Maşallah maşallah. Harikalar yani. Ya bunlar ufaklar abi kızlar. Hı hı. Bunlar da genç. Onlar da genç kızlar. Kaç aylık onlar? Hangileri? Kızlar. O 6 aylık. Bu 9 aylık. Hı hı. 14-15 aylık işte. O civarda 14 aylık. Daha yani şey yok. 2 yaşına falan gelen birisi yok. Yok. Daha 2 yaşında köpeğimiz yok şu an. Kızlar yaklaşıyor sadece. 1,5 yaşında kızlar. Abi ben bu kralın anatomisini falan çok beğeniyorum. He? Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Evet. Oğlu da çok güzel olacak. Evet. Tamam oğlum. Tamam. Tamam. Bravo. Aferin. Aferin oğlum. Ne? Tamam oğlum. Sakin ol. Kralın oğlunun adı ne? Demir. Demir mi? Demir Akbaş'ın demiri. Aynen. Vallahi kardeş acayip beğendim. Zaten kralı önceden görmüştük. Aynen. Bruno geldiğinde. Evet. Biliyorsun hasta olmuştum ben ona. Aynen. Çok beğenmiştim. Vallahi oğlu da çok güzel. Dişiler de çok güzel. Hepsi nefis. Beğendin mi Engin abi? Süperler. Yılların emeği işte. Aslında bundan sonrakiler daha iyi gidecek Engin abi. Eşleşmeler. Mutlaka. Sen artık bir tane çizgi oturtturmuşsun. Aynen. Saf Akbaş çizgisi. Aynen abi. ...80 santim falan vardı. Ne oldu lan? Ne oldu? Dayısını anladık. Sıcak olmasına rağmen yine yapacağını yapıyor Engin abi. Harika harika. Mizacı falan çok güzel köpeğin. Anatomisi de çok güzel. Nefis. Ama güzel bir takım
çalışması var. Baba geldiği zaman diğerleri geri plana çıkarttılar. Evet. Baba yokken onlar görev yapıyor. Baba geldiği zaman evet. Baba gitti, şimdi hemen görevi aldı. Baba varken geride duruyor. Aynen Engin abi, görüyorsunuz. Evet, evet. Bu zeka. Şimdi bu olmasa diğeri aksı başlayacak. Öyle mi? Aynen. Ama o şimdi yanaşıyor ya, dönecekler birbirine, biliyor bunun ona döneceğini, hırsını alamayınca o geri duruyor. Şimdi onu ben kaldırsam buna o başlayacak saldırmaya. Hiyerarşi. Aynen. Şimdi bu karakterli olmasa ben niye, anlamı ne benim Akbaş diye tutturayım Engin abi? Yani bir de o da var. Şimdi ben kedi mi besleyeyim? Yani stafflarım var zaten benim, el bebek gül bebek beslediğim. Yani ufak köpekler, kompakt köpekler. Var 2-3 tane sevdiğimiz köpeğimiz ama yani o zaman bir amacına hizmet etmiyorsa ne gerek var bunları besleyeyim? Aynı şeyi Dogo Canario'yu niye besleyeyim diyorum. Kendi şahsım adına. Sen geçmişte beslemişsin zaten. Evet, Şebnem istemedi mesela. O beyaz yavruyu da istemedi. Çünkü Şebnem köpekçi değil benim gibi eşim. Yani o değil dedim. Çünkü bana güveniyor, inanıyor. O eskisi gibi değiller dedim. Tamam dedi o zaman. O da razı geldi. İyi, inşallah bakalım. Evet. İstediğin gibi bir yavru Rengine çıkar. de bayıldı bu arada. Aa, rengi güzel. Rengine de bayıldı. Ama bir de şey böyle top gibi, topaç gibi Evet, değil mi yavru? O benim Şey, şansım bu. yapılı Aynen. olacak yani. Tosuncuk. Sen de çok iyi bakarsın zaten, ondan eminim. Benden de iyi bakarsın. Estağfurullah. Estağfurullah. Yok, Elimizden sen, ne gelirse bakacağız tabii ki. Bu kadar senedir köpekçisin yani. Onlara daha özen gösteriyorum. Yani akbaşlar, tabii ki o akbaşlarıma da özen Yok, gösteriyorum. akbaşlardan da belli abi. Pırıl pırıl çok yani. özel. Ama Hepsi bunlara çok biraz güzel. daha, çünkü deri problemi olur mu? Olmaz mı? Mesela o nasırlar oluyor, ırkın özelliğidir bu. Onun için yağlayacak mıyız artık o dirseklerini? Çünkü var. Dogo Canario'larda da var. Ağır köpekler. Evet. Akbaşta tüy var, bilmem ne var. Yani yapılar farklı. Demek ki o derinin florası da mı farklı diyeyim, ne diyeyim? İyi bakılacak, o kesin. Kesin ben Dogo Canario'lara da iyi baktım Engin abi. Yedikleri mamanın yaptığım masraf haddi hesabı yok. bir de presa beslemek maliyetli bir iş. Tabii deli işi zaten köpekçilik. Ya bakacaksın ya da bakmayacaksan da yapmayacaksın Engin abi. Yani anlatamam, onu sonra özel konuşayım. Yani bir masraflar ettik, akıllara zarar. Ya bazen Beslenmek içinden bahsediyorum. bir de bazen şeyler var Beslemek işte, için. bu çok yanlış. Mamanın arkasına bakıyor ya da veterinere soruyor. Diyor ki işte Presa Canario, benim aldığım yavru 20 kilo. Abi, Ben buna 200 gram mama vereyim. böyle bir şey yok. Tamam mı? Kardeşim şey bu yok. Presa Canario 20 kilo bir köpek değil. Keşke mama olsa bir de. Bu 55-60 kilo bir köpek. Aynen. Sen onu minimumu 600 gram mamayla, kaliteli mamayla beslemen lazım. Her zaman. Engin abi, o da yetiyor mu Allah aşkına? Sen de bakıyorsun. O gün geldiğimde gördük. Stok Mümkün değil deponu abi. gördük. Tavukları, yani sadece onunla beslenir mi abi zaten? Kuru Yok. mamayla ne beslenir? Dogo Canario mu beslenir abi? Ben kuru Veya mamayla Presa zaten Canario mu beslenir? kuru mamayla Veya akbaşa beslenmez. kuru mamayla beslemeye zaten karşıyım. Ben de hep karşıyım doğal ama işte besleme. veriyoruz yine yani. Abi yetişemiyorsun çünkü, Evet. biliyorsun. Evet. Bir de bende köpek sayısı fazla, biliyorsun. Evet, Yetişemiyorsun tabii, yani. Tabii. Onlara yetişme imkanı yok. O yüzden bir öğünü doğal, bir öğünü işte kuru mamayla öyle Evet, ben de yapıyoruz. öyle yapıyorum. Ama Yani- sağlıkları falan yerinde Çok yani, bir belli sorun zaten. yok. Köpek belli ederken o tüy yapısından, parlaklığından, gözünden bile anlarım abi ben köpek Anlarsın bakılıyor mu, abi, sen bakılmıyor mu? 15 sene 16 seneni vermişsin. Nasıl Ya anlamayacaksın? eskisi vardı da hadi bu şimdi 365 gün 7-24 15 sene öncesi de vardı. Hep iyi baktım. Bakarsan köpek olur çünkü Engin abi. Ve bunu bütün camiada bilir, köpek camiası da benim nasıl. Ya zaten bu akbaşları millet diyor, sen abi kafayı yemişsin. Bu kadar büyük köpekleri böyle bakmak. Bakmazsan olmayacak. Görüyoruz bazı şovcu arkadaşlarda. Kaburgalar gözüküyor abi, yani nasıl bir bakımdır bu? Ve şov. Evet. Şov diyorsun buna. Tekrar şeye dönelim, Akbaş'a dönelim. Sana şeyi sormak istiyorum. Orta Asya'dan geldiği söyleniliyor. Sivrihisar bölgesinde, Eskişehir'de, Polatlı mı demiştim? Polatlı, işte Ankara Kütahya sınırları, taraflarında Afyon tarafı, olan bir Kütahya şey. tarafı öyle deniyor. Evet. Ben bir de şeyi biliyorum. Nerede karşıma çıktığını hatırlamıyorum. Haymana tarafındadır onlar. Bilmiyorum ama normal akbaştan daha yüksek, Değil. daha iri köpekler var. Kanında Akbaş var mıdır, gibi yok beyaz. mudur bilemem Bunlar ama nedir? Yani onlar akbaş melez. mıdır? Yok, çok var Türkiye'de öyle köpekler. Yani bilmiyorum, ben onlara melez diyorum. Anadolu çoban köpeği diyorum.
Yani Ben hep kafamda Anadolu çoban köpeği bizim böyle kangal kırmaları gibi olduğu için, öyle oturduğu için beyaz hiç seleksiyon işte oturmamıştır. o Örneğin. bölgeden belki de akbaş kanı karışmıştır. Yani o beyazlığı oradan da alıyor olabilir. Hani onu ince eğilip de sık dokumak, hani araştırmak çok fazla lazım. Ama benim onlar tabii bir kere kafa tipi olarak, anatomi olarak, hacim olarak zaten çalışan köpek sınıfında değiller onlar. Zaten çalışamazlardı. Şimdi eskiden ben 80 kiloydum, 75 kiloydum. Şimdi bir ara çıktık 145'lere, şimdi indik 127'lere. Şimdi ben nasıl koşarak hareket edeyim ki eskisi gibi Engin abi, zayıf, yani atletik olması lazım köpekler. Çalışan köpeklerin bunları da de- aynı şekilde diyorum. Evet. Çalışan köpek atletik olması lazım. Biz tank gibi köpeklerle sürüye mürüye gidemez ki abi köpekler. Yok, Dogo Kanaryo'ların Yarı aç, zaten yarı tok. anatomileri de, Prese Kanaryo olarak baktığında anatomileri de çok bozuldu son senelerde. Maalesef. Muhtemelen FCI'de onun da etkisi var. Gerçi İspanya kralının olayı da FCI'nin de onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani köpeklerin kolları böyle gövdenin yanından falan çıkıyor böyle. Bully gibi. Yani şimdi öyle baktığın zaman o Evet, köpeğin doğru, ben de o köpeğin gördüm. Doğru. iş yapabilmesi mümkün mü? Doğru, ben de gördüm. Yani o yüzden sana tamamıyla katılıyorum. İş yapacak köpek ağır kilo olmaması gerekiyor. Olamaz. Yani zaten Olursa doğasına- iş yapamaz. Evet, yani maksimum seviyede demir var. Hatta babasından da büyük, yani kraldan da daha büyük. Biliyorsun abi, gördün abi, Gördüm. canlı gördüğün için. Yani maksimum diyorum, aman diyorum daha da ilerlemesin. Çünkü ilerleme zaten, oturdu artık genç hayvan. Yani çünkü daha büyüğü bozacak, ben biliyorum. Yani bozulacak köpek, her konuda bozulacak. Şimdi açalım kapıyı, bir o tarafa bir o tarafa hızlı hareket edebiliyor yine o kiloya göre. Boy var, bilmem ne var ama yine atletik. Dahası zarar Engin abi. Bir kere çalışamazdı o köpek. Çünkü koyuna çıkıyorlar sabahtan, akşam kaldıkları oluyor. Yarı aç yarı tok dolaşıyor bu hayvanlar. Hani çobanlar orada top derler. Arpa unundan hamur gibi yaparlar işte. Yani Sana tamamıyla katılıyorum. o köpekler doymaz. Sana O katılıyorum. köpekler yetmez. Onlar akbaş değil Değil. diyorsun. Bir de var. Çalışamadıkları için de değil. Tip olarak da, fenotip olarak da değiller Değil diyorsun. zaten. O kafa yapısı, göz konumları, işte ağzı, burnu da değil. O arka başarıları, anatomi de değil. Bir de biliyorum ben. Bu akbaşa birebir aynı olduğunu iddia edilen, aynı mı değil mi bilmiyorum ama fotoğraflarda falan çok benzeyen Macaristan'da bir köpek. Kuvas. Kuvars mı onun adı? Aynen. Kuvars Beyaz. ırkı. Çok benzemiyor fenotipe ama tabii ki benziyor. Beyaz popülasyon abi. Ya köpekler zaten Asya'dan batıya doğru gitmiştir. Doğudan batıya doğru gitmiştir. Yani onun için var tabii ki. Bir de zamanında, göçler zamanında, hani o kadar netinde bilmiyoruz ama Atilla zamanında, Yani Atilla Hunları. evet, Hunlar zamanında giden köpeklerdir ve yine bir Yani- kan bağları var bence. Hungari. Evet. Aynen. Yani Aynen. zaten Macarların bir kısmının Türk soyuyla bağlantısı olduğu falan söyleniliyor. Var. Yani akbaşlar Orta Asya'dan o bölgeye de gitmiş olabilir. Evet, diye şeyde var, düşünüyoruz. İtalya tarafında da var Meramma diye. Var mı? geçiyor. Var. Orada da hatta onların da deniyor buradan gitme diye. Olabilir. O da bir gerçek yani. Yani eski Türklerin tarihini araştıranlar İtalya'da da, İtalyan Yarımadası'nda da Türklerin Aynen, olduğunu aynen söylüyorlar. Engin abi. Aynen Tamam mı? öyle. Yani oradan olabilir diye düşünüyorum ben de. Aynen, orada Varsa. Merammalar, bir Abruzze diye bir de köpekleri var onlar. Abruzze daha çok benziyor eski köpekler, çoban köpekleri, beyaz. Beyaz akbaşa mı benziyor Evet, onlardan? evet. Ha, hiç Yani duymamıştım Kuvas'tan onları. bir tık daha fazla benziyor aslında onlar. Ama sonuçta açıları, fenotipleri falan hepsi yakın ama akbaşa kan bağları var. Anladım. Ama akbaşla birebir aynı değil diyorsun. Değil. Ama, Ama- şeydekiler daha çok benziyor tabii ki İtalya'dakiler. İtalya'dakiler daha çok Aynen. benziyor. Ama Ama Akbaş'ın yerini hiçbiri tutmuyor, onu da söyleyeyim. Ben Yok dernek abi. başkanıyım, yok yılları, hayır onunla alakası yok. Onlar da kötü köpek değil tabii ki ama Akbaş'ın özel karakteri var abi. şimdi akbaşın asıl ana vatanı Türkiye. Evet. Tamam mı? FCI bildiğim kadarıyla Macaristan'daki o köpeği ırk standartı olarak tanımış. Ama Tanıdı. bizim akbaşı hala tanımadı değil mi? Geç ele atılmış, federasyonlar çalışmamış ya da çalıştığını zannetmiş ya da devlet fazla bir şeyler yapamamış o dönemde demek ki. Ya da doğru yollar izlenmemiş ve hala
Elbiseye girmedi tabii ki akbaş ırkımız. Aslında bu üzücü bir Hani şey. dernek başkanı olarak bence de üzücü. Çünkü biliyorsunuz abi bizde ikilikler sürekli vardır bizim toplumda. Süreklilik de yok. Yani süreklilik de yok. Bir şeyler yapalım diye. Bir şeyler güzel giderken bozmayı da seviyoruz biz. Yani çalışma da yok doğru düzgün. Engin abi. Ben akbaşı örneğin çok severim. Evet, en başından beri hep biliyorum. severim. Kendimi bildiğimden beri severim. Ben de beyaz köpeği severim. Pırasa Kanaryo'da da siyah beyazı da çok severim. Aynen, ben de. Ama şu açıdan üzülüyorum. Yani akbaş gibi değerli bir köpek dünyadaki birçok ırktan bence çok iyi bir köpek. Aynen öyle. Tamam mı? Alan Doğru. koruması yapan, işte sürüye giden, Bakma sahibini de korurlar. Yani belki işte kişi koruması bile yapabilecek Yapar. kapasitede köpekler. Ama bu köpekleri biz ülke olarak tanıtmamışız ya da tanıtamamışız. Tamam mı? Evet. Ve hatta son Federasyonlara belki- çok iş düşüyordu belki aslında 10 baktığın seneye zaman. kadar insanlar da doğru düzgün bilmiyordu. Evet. Ama benim Evet. küçüklüğümü ben dönüp baktığım zaman hatırlıyorum. Yani böyle ilkokul, ortaokul yıllarımı biz Türkiye'de çoban köpeklerini o zaman insanlar, bizim büyüklerimiz ikiye ayırıyordu. Akbaş, karabaş. Doğru. Tamam mı? Doğru. Başka bir ırk konuşmazlardı. Aynen. Tamam mı? İşte tarif edilen Anadolu çoban köpeği, malaklı ya da işte kangal tipi köpeklere karabaş derlerdi. Evet doğru. Bir de bunların dışında akbaşlar vardı. Aynen, doğru. Ondan sonra diğer ırklar çıktı. Doğru. Fakat temel ayrım buydu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum doğru, ben. Doğru. Evet öyleydi. Öyleydi. Biri akbaş, biri karabaş. Hı hı. Aslında yani bakın benim küçüklüğümden beri, yani ne bileyim ben 40-45 sene öncesinde akbaş net olarak ayrım yapılmış ve bilinen bir köpek olmasına rağmen tanıtılmamış. Maalesef. Tabii o zaman bizler de yoktuk. Zaten 15 yıl oldu ben buraya geleli. 15 yıldır hizmet ediyoruz. İnan o benim başladığım yılda da bu kadar. Daha da az tanınıyordu Engin abi. 15 yıl yani yakın gibi geliyor aslında ama inan doğru düzgün bilen hala yok. Ama o dönemde daha da az kişi biliyordu akbaş olayını. Evet. Yani akbaş ırkını tanımıyorlardı. Sen ne buldun lan yiyorsun orada? Bir şey Ha? kemiriyor. Bir şey bulmuş kemiriyor. Çam kozalağı. Öyle mi? Ha, olabilir. Deli. Allem etti, kullem etti, kırdı. Oğlum soytarılık yapma. Sonuçta ikisi de güzel köpekler. Evet. Bakalım deneyeceğiz. Tekrardan bir şey yap bakalım. Gördün köpekleri zaten. Yok, zaten Kendine o- bir yol arkadaşı Aynen, arıyorsun. onları görmeseydim Kampta falan. niyetine de girmezdim zaten. Engin Sen abi. zaten Seninle aramız iyi, ayrı bir konu. Abi kardeşiz, dostluğumuz var. Ama yani senin de etkin var. Köpekleri de görüyorum. İstediğim gibi atletik karakterlerini de görüyorum. Yani maceraya atılmaya gerek yok. Her şey ortada. Cem gelmeden evvel Abdullah kararsızdı böyle. Bir Evet, taraftan alayım, bunlar farklı hissediyorum. Aynen, Tamam mı? aynen. İşte böyle kamp yapacağım, bana böyle bir köpek lazım abi diyordu. Bir Aynen. taraftan da diyordu ki ben bu kadar sene baktım, bekledim, besledim. Umduğumu bulamadım. Ya hiç bulaşmayayım. Tamam mı? Bir gün işte Aynen, İstanbul'dan dönerken saat 7.30 muydu neydi? Ben de o 12'de mi 1'de mi ne çiftlikteydim. çıktık zaten çiftlikte senin oradan. Çiftlikteydim, tamam mı? Abi oradaysan geleyim dedi. Gel dedim. Geldi, şeyi gördü, işte Guancha karşıladı onu. Sonra Sub-Zero'yu görmek istedi. Aynen. Sub-Zero'yu gördü. Ondan sonra Balaban'ı Balaban, gördü. Tamam dedi. Tamam. Balaban'ı gördü. Zaten sonra, üçünü gördüysen sonra bana tamam abi. döndü. Gözleri böyle parlıyor. Dedi ki tamam abi ben alıyorum. Aynen. Kararsızdım orada. Doğru. Orada karar verdi görünce. Yok, Balaban yok. da bembeyaz ya. O da beyaz sevdiği için Aynen, o da çok aynen. etkiledi onu. Sub-Zero'yu da seviyorum ama şimdi. Sub-Zero da çok güzel Babamız köpek. ya, kızımızın babası yani. Ama sonuçta. çok güzel köpek o da. Çok, çok. Çok anatomisi falan çok güzel Aynen. köpek. Sub-Zero. Yani beni mutlu edecek köpek lazım ve adam iş yapacak köpek lazım Abdullah'cığım. Yani öyle köpek, doyduk köpeği yıllardır Engin abi. Evet, Var senin işte, beslemediğin ırk da yok, kalmamış kalmadı. neredeyse. Tabii abi, bir de kampa gideceğim diyorsun, doğaya gideceğim diyorsun. Keza yani- burası da öyle. Tabii eskiden şimdi Yani- yaşımız gençti bilmem neydi, hiçbir şey gerek yoktu falan. Şimdi tabii gece oluyor bilmem ne oluyor. İsterim yanımda bir köpeğim olsun. Kampla çok önemli. Tabii ormanda yapacağız kamp. Normal yerlerde yapmayacağız gidip. Yani onun için bir köpek şart. Düzgün bir köpek şart. Sen bir de insanların falan fazla olmadığı Tabii, bölgelerde tabii. kamp Aynen. yapmak istiyorsun. Tabii Aynen. seni koruyacak Aynen öyle. bir de şöyle bir şey var. Örneğin diyelim ki çok bilmiyorum ben ama sen yanlış söylüyorsan beni düzelt. Örneğin kangal gibi köpekler falan
doğada falan hayvanlara karşı çok sertken Aynen. insanlara karşı öyle değil. Akbaş'ta var o ama kangal dediğin gibi çok fazla sert Evet. değil. Ama Akbaş var. daha sert. Akbaş daha sert. Yani o da yapar görevini. O ayrı bir konu. Yapar. Ama işte dediğim gibi Ama bu adamcılık diyorlar galiba bizim Ay, Türkiye'de. adamcılık diyorlar, Adamcılık aynen. nasıl bir tabir o bilmiyorum da. Adamcılık tabiri herhalde en yüksek ırklardan biri bunlar. evet, evet. Yani Ve sahibine de yapışık bunlar. O Yapışık, yani ayrılmıyor. onun için hani bir de şahıs koruma özellikleri fazla olduğu için tercihim bundan yana. içgüdüsel. Yoksa o da korur. O da Evet. benim yanıma hiçbir şey yanaştırmaz. Şimdi ondan eminim. Dediğim gibi arabaya binecek, karavana binecek, kılı dökülecek yani istemiyorum yani açıkçası. Burada muazzam. Bu arada onların yaptığında bunlar yapamıyor Engin abi. Mesela o karın içinde yatar, üşümez, etmez. Tabii, o tabii, soğukta, o sıcakta. Tabii. O korur her şekilde. Bunlar da öyle değil işte. Hepsi Evet, yani Kanarya Adalarından İspanya'nın. Normal bu köpeğin bu tüy yapısıyla karın içinde yatması ne mümkün. mümkün değil. Şimdi Mümkün değil. Akbaş öyle değil. Şimdi- Birçok zorlu şartlara dayanıklıdır. Şu İstanbul'da bu sene örneğin soğuk oldu bayağı. Tabii. Soğuklardan hiçbir tanesi etkilenmedi bunların. Yani o soğuklarda -2, -3'lere falan düşen günler Ama tabii oldu. senin bakım da var Engin abi. Bak şimdi benim burada da vardı ya Dogo Kanaryolar. Abi iyi baktığın zaman o şeyi düşürüyorsun. Ama köpek yarı aç, yarı tok bilmem ne. İnan donuyor, Etkileniyor diyorsun. Mecbur. Çünkü midede bir şey yok. Biz Tokat'a galiba vermiştik bir yavru Evet. dostu. Siyah bir presi o da. Bunun kardeşi. Örneğin onun bir videosunu göndermişlerdi. Karda. Kangallarla Karda beraber. kangallarla Tamam mı? beraber. Ya şu kadar kar kangallarla koşturup oynuyor karın içinde. Evet. Ama adamlar videoda gördüm işte o arkadaşlar iyi bakmışlardı. Tabii, Köpek gayet tabii. iyiydi. Evet, çok pırıl da- pırıl parlıyordu. Çok da Zaten memnunlardı. hareket ettiği zaman sıkıntı yok. Durduğu zaman bunlarda sıkıntı yok. Hani hareket halinde köpek tabii ki karda da bir şey olmaz. Hoşuna bile gider ama şu ayaz gecelerde mecbur korunaklı yerde yine kalmaları lazım. Tabii bir akbaş gibi değil. Tabii değil. Akbaş gibi değil. Yani aynı işin köpekleri değiller. Çok yerde de gördük. Hayvanlar trim trim titriyordu. Kangal, akbaş onlar başka. Onlar dağ, tepe, Tüy kar, yapıları da, kış, post yapıları bilmem da ne. ona Tabii, göre tabii. zaten yaratılıştı. Kar, abi. kış gidenler. Bunlar daha çok işte bahçelerde, Ya ne bir de bileyim bölge de Engin abi. Şimdi çiftliklerde. Kanarya Adaları. Hani Akdeniz ülkesi. evet, Anlatabiliyor muyum? sıcak bir bölge. Yani sonuçta oradan tamam tabii ki adaptasyon süreçleri vardır. Adapte olurlar, oluyorlar da zaten. Ama Ukrayna, Rusya, Polonya falan gibi yerlerde hatta Finlandiya'da bile yetiştirenler var. Finlandiya'da örneğin çok Sert, tabii. ünlü bir yetiştirici var. Bir bayan. Tamam mı? Sadece bizim gibi eski kan geleneksel denilen köpeği üretiyor. Başka da köpek sokmuyor. Ama Finlandiya'da karların arasında dolanıyor köpekler. Onlarla geziye çıkıyorlar Engin bilmem abi. ne. Mide boş Tamam mı? kalmayacak. İyi şekilde bakılacak. Bir şey olmaz. Ama Dayanıklı köpekler. sonuçta yine bu köpeği ne olursa olsun bir akbaşın yaptığı dağda Tabii. tepede ya da bir kangalın yaptığı işi yaptıramazsın. Çünkü bu köpek Aynen öyle. o işin köpeği değil. Aynen öyle. O işin köpeği değil. Orada gördün değil mi akbaşı, ona bakıyorsun. Sultan mıydı abi o? Tam var orada. Şimdi başka söyleyeceğimiz bir şey yoksa bence bitirelim. Zaten Sen senin bizim orada da oraya çekim geldiğin yapacağız zaman tekrardan. Aynen. Tresalarla hem orada çekim yaparız. Aynen. Getirin Hem- bir tane akbaşım. Akbaşı da getirirsin. Orada tekrar bir çekim yaparız. Tamam. Burada akbaş ağırlıklı, biz de akbaşı tanıdık sayende. Eyvallah, estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah abi. Bir de işte o Ayaklarınıza sağlık benim sizin de. bildiğim o işte diğer işte Macaristan falan filan gibi yerlerdeki köpeklerin akbaşı olmadığını öğrendim. Diğer işte Eskişehir'in etrafındaki yüksek köpeklerin akbaş olmadığını öğrendim. Evet, değiller. Gibi. Aynen. Yani çok bilgi verdin bize. Sağ olasın. Estağfurullah abi. Bir deliği götürüp senin akbaşlarla tanıştıralım. Tamam. Ondan sonra şey yaparız. İstanbul'da müsait olduğunda seni her zaman bekliyoruz. Tamam, Orada- geleceğim tekrardan. Orada devam ederiz. Demiri mi getireceğim bize? Demiri getirir muhtemelen Engin abi. Demir. Sen de en iri akbaşı getiriyorsun ya. Demiri getirin demiri. Yok, o her yerde kendi özgüven patlaması yaşadığı için ben onu getireyim abi. Tamam. Demircem abiye buradan çok teşekkür ediyoruz abi. Ayaklarına Güzel sağlık, sohbetiniz Akbaş'ım. için. Her zaman kapı açık sizlere. İnşallah. İstediğiniz Biz de zaman, sizi yoldan bekleriz abi. geçerken bile uğrayacağız kahve edin. Her zaman yemeğe kahveye her zaman kapımız açık. Sağ ol, size. teşekkür Çok sağ ol. ederiz Çok abi. Allah razı olsun. Yeter ki. Biz Allah de razı olsun. bekleriz her Yani zaman adamla abi.
olmadığınız için de size ayrıyetten bir sevgi muhabbetim var size karşı. Çünkü öyle. Mümkünse uzak durmaya çalışıyoruz biz de abi. Herkes işine baksın, işimize bakalım. Evet. Şimdi biz arkadaşlar Deli'yi Akbaşların yanına alıp orada bir kısa bir video çekeceğiz. Daha sonra videoyu bitireceğiz. Görüşmek üzere şimdiden. Hoşçakalın. Gel. Gel buraya. Gel bakalım kimler varmış orada. Şimdi şöyle bir gidelim Akbaşların yanına. Oğlum bana gelmeyeceksin. Akbaşların yanına gireceğiz bakalım. Şşt, hayır. Kedi var şurada. Ha. Hadi gel bakayım. Var şimdi. Ne kokusu aldın oradan be? Bu Gel bakayım. telefon Araya alayım mı? çekeyim şuradan. Akbaş yuvası. Akbaşların ini. Getirdiler. Beni var. Tabii canım. Bu kadar akbaşın karşısına dikilmek kolay iş mi filmlerinde? Tam çete. Evet. Bu tınlamadı fazla. Evet. Ne bulaşıyor ne korkuyor. Kim? Deli. Kim? Kim o? Kim o? Deli. Akbaş çetesi. Çek onu da tutmasınlar oradan birbirini. Bu demirdi değil mi? Demir. Oğlum kime saldırıyorsun sen? Bak kızlara bak. Fena. Ama sana saldırdığı zaman hemen direkt önüne geçti. Şerefsiz. Hiç tınlamıyor. Gel deli. Şeyler bulup meşgul. Ne bulduk? Maşallah canım kardeş. Süper köpekler. Hiç iplemedi ha. Hiç ne ciddiye bile almadı ya. Çok enteresan. Hiç evet iplemedi. Ha.